So thank you for having me. Istanbul sure looks different from this distance. Anxiety to depression, what therapists and parents need to know about the surprising ways nutrition... Mesafeden İstanbul'da olmak. Bu akşam sizlerle anksiyeteden depresyona, terapistlerin ve ebeveynlerin beslenme ile alakalı bilmesi gereken şaşırtıcı şeyler, özellikle duygu durum üzerinde bunları konuşacağız. So I want to start by talking about what we know about the biology of anxiety and depression. Öncelikle anksiyete ve depresyonun biyolojisiyle alakalı neler biliyoruz? Bunlardan başlayabiliriz. So I'm going to concentrate on a couple of areas, but I want to outline some of more of what we know. We know that inflammation at the level of the cell is a cause of mood disorders. Şimdi biraz bildiğimiz şeylerden başlayalım. Biliyoruz ki hücresel seviyedeki enflamasyon duygu durum bozukluklarının nedeni. Studies find that a low inflammation diet, for example, help depression and anxiety. Araştırmalar diyor ki düşük enflamasyon içeren bir beslenme depresyon ve anksiyetede yardımcı olabiliyor. There was actually a study they called SMILES, because they like to name these studies in cute ways, that looked at depression that was serious, that was not treatable by medication. Yapılan araştırmaların hatta bir tanesinin adı Smiles, gülücük diye çevrilebilir. Böyle hoş isimler vermeyi seviyorlar da çalışmalara. Depresyonla ilgili bir çalışma ve ilaçla tedavi edilemez depresyon üzerine yapılan bir çalışma var. And they found that 30% of people on an anti-inflammation diet had relief from the generalized depression. Bu araştırmaya göre düşük enflamasyonla beslenen, düşük enflamasyon içeren bir beslenmeye sahip olan insanların genel anksiyete bozukluğundan daha rahat bir şekilde çıkabildiklerini gösteriyor. There were also 10 years worth of studies done at Harvard University that found that inflammation at the cellular level was highly associated with depression, anxiety, and bipolar disorder. Yine Harvard Üniversitesi'nde 10 yılı aşan çalışmalar hücresel seviyedeki enflamasyonun depresyon, anksiyete ve bipolar bozukluğa yol açtığını gösteriyor. So that's one aspect. The second aspect is the type of bacteria that lives in your intestines affects how you feel. Bu olayların bir yüzü. Bir diğer yüzü de bağırsaklarınızda yaşayan bakterilerin türü nasıl hissettiğinizi belirliyor. It turns out that those bacteria, which number 100 trillion, produce over 30 mood shifting chemicals. Bu bakteriler 100 trilyon kadar baktığımızda 30 duygu durum değiştiren kimyasal yayıyor. So if you count the number of cells in your body compared to the number of bacteria, there's actually more bacteria than there are cells. So you're actually more bug than you. Vücudunuzdaki hücreleri sayacak olursanız vücudunuzdaki bakterilerin daha fazla olduğunu görürsünüz. Yani kendinizden çok bakteriden müteşekkilsiniz diyebiliriz. So the chemical you probably know, the neurotransmitter, is serotonin, and you make over 90% of that in your gut, even though it acts in your brain. Beyninizde harekete geçse bile serotonin gibi bir takım kimyasallar %90 oranında bağırsaklarınızda üretiliyor. We also know that nutrient deficiencies alter mood and cognitive abilities, and we'll talk more specifically about them later. Bir takım besleyici değerlerden eksik beslenme yetersizliklerinin de duygu durum değişikliklerinde ve kognitif beceriler üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğunu biliyoruz. Bunlardan da sunumun ilerleyen noktalarında konuşacağız. Anxiety and depression also increase during the allergy pollen seasons. Here in the United States, it's spring, and all of the flowers and buds are coming out, and people are much more likely to have problems with depression, and children are more likely to have trouble with paying attention. Yine alerji dönemlerinde, mevsimlerinde anksiyete ve depresyonun da arttığını görüyoruz. Mesela Amerika'da bahar aylarında çiçekler, böcekler ortaya çıkınca insanlardaki depresyon atakları, çocuklardaki odaklanma sorunlarının daha da üst düzeye çıktığını gözlemliyoruz.
One small study found that 2 out of 3 children with ADHD got worse during the spring pollen season. Küçük ölçekli yapılan bir araştırma, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan 3 çocuktan ikisinde polen sezonunda, polen mevsimlerinde durumların daha da zorlaştığını gösteriyor. So just to review about inflammation, this is a list of foods that promote inflammation. Enfilamasyondan bahsetmişken yangı dediğimiz bu durumun bir takım alevlendiricileri var. Burada bir takım besin kaynakları listelenmiş. Bunlar enflamasyona neden oluyor. They are likely a lot of foods that you recognize as yummy snack foods and junk food. Muhtemelen bu listenin içerisinde belki çok lezzetli gördüğünüz, atıştırmalık olarak sevdiğiniz bir takım abur cuburlar da olacak. So sweet drinks and alcohol, Mesela tatlı içecekler, alkol, highly processed grains like white flour, potato starch, çok işlenmiş bir takım daneli işte beyaz un gibi, nişasta gibi besinler. food in packages and bags like chips and pretzels and bars and cookies. Paketlenmiş gıdalar mesela işte o krekerler, bisküviler vesaire gibi şeyler, cipsler. Fried foods from a deep fryer like French fries and falafel. Derin kızartılma dediğimiz şeylerde kızartılmış olan patatesler ya da falafel gibi gıdalar. And meats that have been processed with nitric oxide like ham and bacon and lunch meats. Nitrik oksitle işlenmiş bir takım et ürünleri, şarküteri ürünleri de bunlar arasında yer alıyor. So reducing those foods and increasing foods that are anti-inflammation, which are mostly found in the vegetable kingdom. Anti-inflamatuar dediğimiz iyi gıdaları ise daha ziyade sebzeler içerisinde buluyoruz. So the best anti-inflammation foods are probably dark green vegetables, fish, other vegetables, and some fruits, nuts, and seeds. Burada en iyi anti-enflamatuar besinler nelerdir dediğimizde koyu yeşil sebzeler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, balık, bir takım diğer meyveler, yine bir takım şeyler de. The seeds you said, the last things what were there? Nuts and seeds, yeah, like walnuts, you know. Yeah. Ve kuru yemiş dediği, yani yemişler dediğimiz işte ceviz, fındık gibi şeyler de anti-inflamatuar özelliğe sahip. So diets that have less processed food and more plant type food are anti-inflammation diets. Yani az işlenmiş gıda ve yoğun sebze içeren beslenme şekilleri anti-inflamatuar tabir edilecek beslenme şekillerine giriyor. So the second thing I mentioned was happy bacteria in your gut. Evet, diğer bahsettiğimiz bir yön vardı hatırlarsanız, o da bağırsaklarınızdaki mutlu bakteriler. A study in Belgium found that low levels of certain kind of bacteria were highly associated with depression, for example. Belçika'daki bir araştırma, bir takım bakterilerin düşük seviyede olmasının depresyonla yüksek bir ilintisi olduğunu ortaya koyuyor. And some bacteria are actually associated with lowering inflammation. Bazı bakterilerin enflamasyonu düşürücü özelliği olduğunu da biliyoruz. You'll notice that I'm talking somewhat tentatively because there's so much we don't know about the bacteria. Dikkat ettiyseniz net bir kesinlikle konuşamıyorum bakterilerden bahsederken çünkü onlarla alakalı bilmediğimiz daha çok şey de var. For example, in 2018, we discovered 100 new species in 1 year. Mesela sadece 2008 yılı içerisinde 100 yeni tür bakteri keşfedildi. One frightening study found that when they took bacteria from people with schizophrenia and put them into mice, they developed schizophrenia-like behaviors. Belki ürkütücü bir deney, o da şu ki şizofreni hastası olan kişilerden alınmış olan bakteriler farelere
enjekte edildiğinde farelerde şizofreni benzeri bir takım davranış özellikleri görüldüğünü ifade ediyor çalışmalar. The association between the bacteria and mood is so strong, there's actually a new field of study called psychobiotics, which is how your bacteria affect your mood. Artık bu bakteriler ve duygu durumu arasındaki ilişki o kadar ilerlemeye başladı ki sırf bu alana özgü yeni bir isim artık ortaya çıktı. Psikobiyotik deniyor. Beslenme şekli ve kişinin ya da kişinin sahip olduğu bakteriyel flora ve duygu durumu arasını inceleyen bir alan. I also mentioned that allergies were a problem in terms of mood for some people, and the bacteria affect your ability to get allergies or whether or not you will have allergies. Alerjinin de kişinin duygu durumu üzerinde bir etkisi olduğundan, modu üzerinde bir etkisi olduğunu konuşmuştuk. Ve sahip olduğunuz bakteri türleri de alerjiye yakalanıp yakalanmayacağınız ya da alerji olduğunuzda bundan kolay çıkıp çıkamayacağınızı belirleyen faktörler arasında. In one astonishing study, they found that if they took the bacteria from infants that had allergies and they put them into mice, 100% of those mice developed allergies. Yine çok enteresan bir çalışma. Alerjik çocuklardan alınan bakteriler farelere enjekte edildiğinde %100 oranında alerji gelişimi görünüyor bu farelerde. So then they did the opposite and they took infants that didn't have allergies and put those bacteria into mice and none of them developed allergies. Tam tersinde yapıyorlar. Alerjisi olmayan çocuklardan alınan bakterileri farelere yine enjekte ettiklerinde bu farelerde herhangi bir alerji gelişmediğini gözlemliyorlar. So they compared the two microbiomes, which are the kinds of bacteria that each of these groups had, and they found out that the children with allergies were missing certain families of bacteria. So they're now trying to figure out how to introduce those bacteria to reduce allergies. Kişilerin sahip olduğu bu bakteriyel popülasyonu karşılaştırdıklarında görüyorlar ki alerjik çocuklarda bir takım bakterilerin eksik olduğunu fark ediyorlar. Şimdi yapılan çalışmalar acaba bu eksik bakteriler hangisi ve bunları vermek suretiyle çocukların alerjik reaksiyonlarını nasıl hafifletiriz alanında ilerliyor. Coming to a drugstore near you soon, hopefully this good bacteria, but it's not ready yet. Yakın zamanda tabii ki böyle bakterilerin artık tüketime hazır olduğunu da bilmek isteriz ama daha henüz orada değil çalışmalar. So there is a difference between allergies and reactions. Şimdi alerji ve reaksiyon arasında bir fark var. Allergies are now medically defined as histamine reactions. Alerjiler tıbbi olarak histamin reaksiyonları olarak tanımlanıyor. Histamine is a very irritating chemical. Histamin oldukça rahatsız edici bir kimyasal. It is what causes someone's throat to close when they have a reaction to peanuts or shrimp, for example. Kişinin işte yer fıstığına ya da deniz ürünlerine alerjisi olduğunda boğazının tıkanmasına neden olan şey mesela histamin. Yeah. Also, hives and itching and redness, these are all caused by histamine. Yine bütün o şişmeler, kızarmalar, kaşınmalar bunların da nedeni histamin. And histamine reacts quickly, usually within 2 hours of exposure. Histamin çok hızlı bir şekilde etkileyen bir kimyasal. Normalde maruziyetin 2 saat içerisinde kendini gösteriyor. We now think that over half the reactions people have are not histamine reactions. Ama artık biliyoruz ki kişilerin gösterdiği reaksiyonların yarıdan fazlası histamin reaksiyonları değil. We call those reactions or sensitivities. Bunlara reaksiyon gösterdi ya da hassasiyeti var diyoruz. And unfortunately, there aren't great medical tests to look at these reactions and sensitivities.
Ve ne yazık ki bu reaksiyonlar ya da hassasiyetleri ortaya koyacak çok fazla test de mevcut değil. There's a wide variety of symptoms: headaches, stomach aches, mood changes, fuzzy thinking. Bir sürü semptomu olabiliyor bunların. Baş ağrısı gibi, mide ağrısı gibi, duygu durum değişiklikleri gibi, zihnin bulanıklaşması gibi. One of the reasons we can't find a test is we haven't identified all the ways that these reactions are created chemically. Bunu ortaya çıkaracak testlere yeterince sahip olamamamızın nedenlerinden bir tanesi de bu durumu hangi kimyasalların neden olduğunu daha bilmiyor olmamız. So until we do, the best test is probably just to eliminate the suspected problem. O testler tam ortaya çıkana kadar, bulunana kadar yapılabilecek en doğru hareket şüpheli görülen bir takım gıdaları ya da unsurları elimine etmek. So I want to dive a little deeper into three of these areas. Şimdi bu üç alana biraz daha derin bir şekilde bakalım. To give you some more specific examples of how this can work clinically. Klinik anlamda bunların nasıl işinize yarayacağınızı böylece daha iyi görmüş olacağız. So we're going to talk about food reactions and irritants. Blood sugar. No, sorry. Bir takım besin reaksiyonları ve iritanlardan bahsedeceğiz. Blood sugar imbalances. Kan şekeri dengesizliklerinden. And nutrient deficiencies. Ve bir takım beslenme eksikliklerinden. I'm not going to talk about direct allergies because people usually know when they have them because they're itching or they have red eyes or runny nose or some kind of obvious irritation. Doğrudan alerjilere girmeyeceğim çok fazla. Çünkü insanlar zaten bunlara sahip olduklarını da biliyorlar. Burunları akıyor, gözleri kızarıyor, kaşınmaya başlıyorlar ve doğrudan neyle ilgili olduğunu biliyorlar. So we'll start with reactions. O zaman reaksiyonlara bir bakalım. And I'm going to pick a common food reaction, which is reactions to dairy intolerance. Çok yaygın görünen bir hassasiyetten bahsedelim. O da süt ve süt ürünlerine yönelik gösterilen intolerans. So symptoms of a possible dairy intolerance, again, not an allergy because that would involve itching or hives. Burada süt ürünlerine olan intolerans, buna alerji demiyoruz. Çünkü alerji olsaydı bunun içerisinde o kaşınmalar ve kabarmalar da olacaktı. So is reflux, eczema. Ne var bunun içerisinde? Reflü var, egzama var. Frequent illness, ear infections, colds, sinus infections. Bir takım sık rahatsızlanma belirtileri, kulak enfeksiyonları, soğuk algıntıları, sinüs enfeksiyonları. A lot of strep throat. Boğazda bir takım tahrişler. Asthma. Astım. Constipation. Kabızlık. Congestion. Tıkanma hissi. And what we're talking about today, unexplained blood sugar or mood swings. Ve bugün bahsedeceğimiz nedeni açıklanamayan kan şekeri ve duygu durum dalgalanmaları. The component in dairy responsible for these issues and symptoms is called casein. Burada kazein dediğimiz bir madde var sütlerinden elde edilen. İçerisinde bundan genellikle neden oluyor. In cow's milk or cow's milk products, casein is 80% of the protein. İnek sütü ve inek sütü mamullerine baktığımızda bu kazein proteinin %80'ini oluşturuyor. Goat and sheep milk also has casein, but it's a different kind of casein and it's less concentrated. Koyun ve keçi sütünde de var bu madde ama daha az ve daha az konsantre. Farklı bir türde ve daha az konsantrasyonda bulunuyor. Do you have camel milk available there or no, Hadi? No? Okay, No. skip that then. So whey protein is also in dairy, but it's a less complicated protein and doesn't cause as many problems. Burada yine bir takım şeylerden, wattlardan elde edilen sütte daha az komplike bir protein var bunun içerisinde ve çok fazla
probleme neden olmuyor. Özellikle kesilmiş sütün suyu, kesik süt suyu dediğimiz şey içerisinde de daha az protein var. Most people think of dairy reactions as actually being lactose intolerance. Lactose is a sugar. Çoğu insan süt ve süt ürünlerine gösterdiği hassasiyetin laktoz kaynaklı olduğunu düşünüyor. Laktoz dediğimiz şey şeker. Lactose reactions cause stool and stomach problems. Laktoz problemleri mide ve dışkı problemleri yaratıyor. Cramps, pain, diarrhea, that kind of thing. Kramplar, ağrılar, ishal gibi. The symptoms associated with immune functioning, like frequent illness, are from casein. Ama bağışıklık sisteminizle alakalı bir takım sıkıntılar, sıkça rahatsızlanma, hasta olma gibi şeyler ise kazein kaynaklı. Likely, casein is also responsible if there are mood problems too. Benzer bir şekilde eğer duygu durum problemleri varsa kazein yine bakmamız gereken madde. Okay. So how can this be? Peki bu nasıl oluyor da oluyor? The immune system can talk to the nervous system. Bağışıklık sisteminiz, sinir sisteminizle konuşabilir. It talks through a series of chemicals called cytokines. Sitokinler dediğimiz bir takım kimyasallar aracılığıyla konuşuyor. How this works is that the immune system has a reaction and it sends out cytokines. Nasıl oluyor? Bağışıklık sistemi bir reaksiyon gösteriyor ve bununla alakalı sitokinler gönderiyor. Cytokines are messenger molecules. Sitokinlere mesaj taşıyan moleküller diyebiliriz. The immune system gets the signal, but so does the nervous system. Bu sinyali immün sisteminiz, bağışıklık sisteminiz de alıyor, sinir sisteminiz de alıyor. The immune system will react with something like histamine or other chemicals to help the immune or depress the immune function. Mesela sinir sisteminiz buna bir takım histamin cevabıyla karşılık veriyor, immün sistemini baskılamak için. But the nervous system reacts with neurological symptoms. Düzeltiyorum, bağışıklık sisteminiz histaminle karşılık veriyor ama sinir sisteminiz farklı bir şekilde yanıt veriyor. Tiredness, headaches, fuzzy thinking, and mood changes. Burada yorgunluk, baş ağrıları, zihnin bulanıklaşması ve duygu durum değişiklikleri bu şekilde ortaya çıkıyor. These reactions can take time, so it can be a day or two later. Bu reaksiyonların oluşması zaman alan şeyler, o yüzden 1-2 gün sonra da ortaya çıkabiliyorlar. So it's harder to see because unlike histamine, it doesn't happen in a few hours. Bunun tespiti biraz zor çünkü histamin gibi hemen 1-2 saat içerisinde kendini göstermiyor. So this is actually a picture of cytokines. Sitokinlerin resmi aslında şu an yansıda gördüğünüz resimler. There are lots of cytokines. Pek çok sitokin var. And they don't stay in your system very long, which is why they're hard to study. Sisteminiz üzerinde de çok uzun süre kalmıyorlar. O yüzden üzerlerinde çalışma yapmak kolay değil. They deliver the message and disappear. Mesajı veriyorlar ve kayboluyorlar. So they're considered unstable molecules, which is why they're hard to study. O yüzden stabil olmayan moleküller olarak adlandırılıyorlar ve üzerlerinde çalışma yapmak da biraz zor. They regulate inflammation, immune function, and growth and repair. İnfilamasyonu kontrol ediyorlar, immün sistemi, bağışıklık sistemini kontrol ediyorlar, büyüme ve onarımı kontrol ediyorlar. We don't have a good medical test to see if you're having a cytokine reaction to a food. Elimizde bir gıdaya yönelik sitokin reaksiyonu olup olmadığınızı gösterecek yeterli test yok. You'll notice I said good. Some people are offering a test, but they're not ready for prime time yet. Evet, bir takım testler vardı belki duyuyorsunuzdur ama onlar hala daha tam hazır değiller. So if you think there might be a problem with dairy, Eğer siz süt ürünleriyle ilgili bir sorun yaşadığınızı düşünüyorsanız, because of the symptoms or because the child
is very attached to dairy and eating tons of it. Burada mesela çok bağlı olabiliyor bazı çocuklar. Bunlardan çok fazlaca tüketiyor olabilirler. What's interesting is some of the children that can benefit the most by removing dairy are very attached to it and eat a lot of it. Özellikle burada elimine edilmesinde faydalı olabileceğini düşündükleriniz çok fazla yiyenler, çok fazla kendini bağlı hissedenler. So to do a trial, you usually try to remove it for 30 days. Denemek için gerçekten ondan kaynaklanıp kaynaklanmadığını 30 günlük bir elimine etmek, bir çıkarmak gerekiyor. You have to remove it long enough so you can see a trend. Yeterince uzun süre hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor ki trendi görebilirsiniz. Also, the first week, sometimes the kids are a little crankier. İlk hafta çocuklar biraz huysuzluk yapabiliyorlar tabii çok istedikleri, They want alıştıkları için. milk, they're sad. Ben süt istiyorum, süt neden yok diye. So what can you use as a substitute? O zaman ikame bir takım sütler kullanmak mümkün. We have to be concerned about protein and calcium, which are very high in milk, and most people depend on milk for that in their diet. Protein ve kalsiyum olayına dikkat etmemiz lazım. Çünkü çoğu insan bunlara ihtiyaç duyuyor ve genellikle bu ürünlerde çok fazlaca bulunuyorlar. I put this chart up so you can see that most of the substitutes they're selling for milk are not very good in terms of protein. Bu listeyi buraya koydum çünkü süte ikame olarak piyasada bulabileceğiniz ürünlerin çoğu protein açısından yeterli değil. You'll see a cup of cow's milk has 8 grams of protein. A cup of coconut milk has 0. Mesela bir bardak inek sütünde 8,2 gram protein varken Hindistan cevizi sütünde 0 gram var. Rice milk and almond milk only have 1 gram. Pirinç sütünde, badem sütünde sadece 1 gram var. This is important in toddlers particularly because they rely on milk for most of their protein. Özellikle küçük yaştaki çocuklar için bu önem arz ediyor. Çünkü büyümeleri için, protein için çoğunlukla bel bağladıkları besin süt. I don't know what is available in Turkey, but what you want to look for is protein content on the bottle of substitute milks. Türkiye'de hangi ürünler mevcut bilemiyorum ama siz böylesi ürünlere yöneldiğinizde kutuların üzerindeki protein miktarlarına bakmanızı tavsiye ederim. And note that none of these substitutes are appropriate for children under 2. Ve bu ürünlerin hiçbirinin 2 yaş altı çocuklar için uygun olmadığını da hatırlatırım size. There is a pea protein toddler formula for children under 2. 2 yaş altı çocuklar için bir mama var, proteinci zengin. It's made by a company called Nature's One. Nature's One adlı bir şirket tarafından üretiliyor. But there are increasingly companies offering protein fortified substitute milks. Ama artık firmalar gitgide proteince güçlendirilmiş ikame sütleri daha fazla üretmeye başladılar. And you'll notice they almost all use pea protein. Dikkat ettiyseniz hepsi burada soya proteini kullanıyorlar. Pea, bezelye proteini. A few years ago, they figured out how to make pea protein so it didn't taste like sand. Bunu nasıl yapabileceklerini birkaç yıl evvel ortaya çıkardılar. Tadı kötü olmasın, kum gibi olmasın diye. So now they're adding it to everything. Ve şimdi artık her şeye ekliyorlar o yüzden. Yeah. So the other nutrient you have to replace is calcium. Yerine koymanız gereken bir diğer önemli besleyici madde de tabii ki kalsiyum. Calcium is important for bones, but you won't see bone loss for decades. Kalsiyum kemikler için önemli ama kemiklerde erimeyi birkaç 10 yıl geçene kadar görmüyorsunuz. So you have to take care of it before you see that symptom. O semptom ortaya çıkmadan evvel buna dikkat etmeniz gerekiyor. Some earlier symptoms are weak fingernails. Mesela bunun erken semptomları arasında zayıf tırnaklar sayılabilir. Muscle cramps. Kaslarda kramplar. In fact,
calcium deficiency, most people think is bone loss, but the true deficiency is called tetany, which is a muscle tensing. Burada kasların özellikle gerilmesi, çoğu insan bunu kalsiyum eksikliğinde kemiklerde arar ama kasların kasılması da burada çok kendini gösterir. There's also restless sleep, Huzursuz bir uyku hali, grinding teeth, dişleri sıkmak, gıcırdatmak, agitation and irritability. sürekli bir rahatsızlık hali, agite bir biçimde olma. That covers a lot of ground. Bayağı bir kısmı kapsıyor tabii bu bahsettiğim semptomlar. Gray teeth. Dişlerde grileşme. The reason that you can see bone loss in your teeth is because teeth are bones sticking out of your gums. Çünkü burada da kemik azalması görüyorsunuz. Aslında dişleriniz de diş etlerinizden dışarı fırlamış olan kemikleriniz. Also, receding gums. Diş etlerinin çekilmesi de bir kalsiyum eksikliği işaretidir. We don't want to wait for bone loss. Biz bütün bunları görüp de ta kemik kaybına kadar beklememeliyiz. Especially in young children who are forming their permanent teeth and need calcium for growth. Özellikle kalıcı dişlerini çıkarmaya başlayan çocuklarda büyüme için kalsiyum ihtiyacı yüksektir. So replacing calcium, you need to use somewhere usually between 800 and 1,000 milligrams a day. Kalsiyumu yenilemek için, eksilimi yerine koyabilmek için günde ortalama 800 ila 1000 miligramlık bir miktara doza ihtiyaç duyuyorsunuz. You can use less if it's a well-absorbed form. Eğer iyi emilimli bir formdaysa daha az miktarlar da yeterli olacaktır. But you can't give more than 500 milligrams at once because it won't absorb. Ama bir defada 500 miligramın üstünde vermemeniz gerekiyor çünkü emilmeyecektir. And vitamin D helps calcium to get in the blood, so that's necessary also. Vitamin D ve magnezyum da bunlara yardımcı oluyor. Bunun kana karışmasına yardımcı oluyor. Yeah, magnesium too. So Yes. I heard you say that though. Yeah, I read the slide. Thank you. I'm trying to help you out here. Thank you. Okay, so that's dairy as one possibility for mood issues. Peki, duygu durum konularıyla ilgili süt ürünlerinin nasıl etkili olabileceğini konuştuk. So the second area is sugar Gelelim şeker mevzuna. and blood sugar imbalances. Kan şekeri dengesizliklerine. Blood sugar imbalances are more prevalent in children because they can't regulate their blood sugar as well as adults. Kan şekeri dengesizlikleri çocuklarda daha sık görülüyordur. Çünkü erişkinler kadar kan şekerlerini kontrol edebilme yetisine sahip değillerdir henüz. Part of that is because they're under pressure to be growing. Bunun nedenleri arasında bir büyüme baskısı altında olmaları yatıyor. And the other thing is, if you're an adult and you're headachy because you need to eat, you can make adjustments. But if you're a child, you'll just behave poorly. Diyelim ki erişkinsiniz, başınız ağrıdı açlıktan deyip hemen bir şeyler ayarlayabiliyorsunuz kendiniz. Ama çocukken sadece o baş ağrısı hali sizde huysuzluğa neden oluyor. Children who are most responsive to sugar or do poorly with sugar are usually children at high risk for other things. Şekere bu anlamda bir yatkınlığı olan ya da bu konuda sıkıntı yaşayan çocuklar bir takım başka risklere de daha yatkın olabiliyorlar. These are children with ADD, autism, developmental delays. Dikkat eksikliği, otizm, gelişimsel gerilik gibi bir takım risklere daha açık olabiliyorlar. And behavior issues. Ve davranışsal bir takım sıkıntılara yatkın olabiliyorlar. So several studies looked at these high-risk children. Bu yüksek risk altındaki çocuklara dair birkaç çalışma yapılmış. And these high-risk children they looked at were actually in juvenile prison. Ve bu risk altındaki çocukların genellikle ıslah evlerinde olduğu ortaya çıkıyor. They went to several of these facilities and took out all the sugar from the diet. Bu tesislerde, ıslah evlerinde gidiyorlar ve oradan beslenmelerinden şekeri çıkartıyorlar. Doing nothing else,
behavior problems and that they had to correct went down 50%. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece ıslah evlerinde kalan çocukların beslenmesinden şekeri çıkardıklarında davranışsal problemlerinde %50 oranında azalma olduğu gözlemleniyor. And this looked at 1,300 children. Ve bu 1300 çocukta, suça sürüklenmiş çocukta yapılan bir çalışma. So while sugar doesn't cause the issue, it exacerbates kids that are already at risk. Yani şeker bu duruma neden oluyor demeyelim de bu durumun olduğu çocuklarda daha da alevlendirici bir etkiye sahip şeker. It does this in part because it contains calories but no nutrients. Çünkü içerisinde besleyici olmamakla beraber kalori barındıran bir şeyden bahsediyoruz. So if you're eating 20% of your calories as sugar, you're operating on 80% nutrition. Kalorilerinizin %20'sini şekerden alıyorsanız toplam beslenmenizin sadece %80'ini alıyorsunuz demektir. Children at high risk for development or behavior issues need 100%. Gelişimsel ve davranışsal bir takım yardıma ihtiyaç duyan çocuklar %100 oranında bir beslenmeye ihtiyaç duyarlar. So it's in everything. Ama şeker her şeyin içinde. So one study found that about 3/4 of everything at the grocery store had added sugar. Yapılan bir araştırma bir markette satılan her şeyin 3/4'ünde şeker olduğunu gösteriyor. And there's medical consensus that too much consumption is associated with 4 diseases. Ve artık tıp camiasının üzerinde uzlaştığı bir konu var ki aşırı şeker tüketiminin 4 hastalıkla yakın ilişkisi var. Fatty acid liver disease. Yağlı asitlerle alakalı hastalıklar. I'm sad to say I see this now in children regularly. Çocuklarda bunu çok sık görmeye başlıyorum artık. Diabetes. Diyabet. Cardiovascular disease. Kalp ve damar hastalıkları. And cavities, dental ve cavities. diş çürükleri. They feel they prove that association. They are close to proving an association with dementia and cancer. Bunlar kanıtlanmış ilişkisi aşırı şeker üretiminin ve kanıtlanmaya yakın ilişki içerisinde olduğu durumlar arasında da kanser ve demans geliyor. So here is the vicious cycle. İşte burada da bir fasit daireden bahsediyoruz. You're under stress and you have vulnerabilities, so your stress hormones go up. Stres altındasınız diyelim, bir takım sıkıntılar, hassasiyetler var. Ne oluyor? Stres hormonları yükseliyor. If you eat a little sugar, it takes the stress hormones down. Eğer biraz şeker tüketirseniz stres hormonunu düşürüyor. But then you eat sugar and there's more inflammation. Ama şeker tükettiğiniz için enflamasyon artıyor. Then you're more irritable. Ve daha irritabil bir hale geliyorsunuz. Then your stress hormones go up some more. Niye böyleyim diye stres hormonu biraz daha yükseliyor. Then you need to eat more sugar. Sonra hadi biraz daha şeker yiyeyim diyorsunuz. And around we go. Ve böylesi bir fasit daireye bağlıyor. Yeah. So people under stress crave sugar and carbohydrates. Stres altındaki insanlar şeker ve karbonhidrat açlığı çekerler. Which is why comfort food is cookies and not lentils. O yüzden kişinin kendini iyi hissetmek adına yediği yiyecekler hep böyle kurabiye vesairedir. Gidip de kimse azıcık yeşil mercimek yiyeyim demez canı sıkkınken. The way nature has it set up is you're not supposed to be upset all the time. Doğanın kendine oluşturuş şekli de sizin sürekli üzgün olmamanız üzerine kurulu. In theory, you're supposed to be calm mostly and occasionally get upset. Beklenen şey genellikle sakin olmanız, arada bir canınızın sıkılması. Then if you find something sweet to calm yourself down, it's no big deal. Ve o noktada kendinizi sakinleştirmek için ağzınıza tatlı bir şey atmanız dünyanın sonu değil. The problem is we're under chronic 24/7 stress. Ama problem kişiler 7/24 stres altında kaldıklarında oluyor. Kronik stres dediğimiz durum yaşandığında oluyor. So high risk kids crave sugar and carbs.
Yüksek risk altındaki çocuklar bu sürekli şeker ve karbonat açlığı çeken, sürekli canı bunları isteyen çocuklar. And they can become Karbonat değil, karbonhidrat. I they said can become carbonated. quite picky. Ve oldukça da yiyecek seçer çocuklar oluyor bunlar. So you have to help them break the cycle. Bu döngüyü kırmalarında da onlara yardımcı olmanız önemli. Which comes to the question, how much sugar is too much? Bir de bu da bizi şu soruya getiriyor. Ne kadar şeker çok fazla şekerdir? In terms of behavior, this might vary quite a bit between people. Davranış açısından baktığımızda bu insanlar arasında çok büyük bir çeşitlilik gösterebiliyor ne kadarın çok fazla olduğu. However, the World Health Organization thinks about 6 teaspoons a day is enough. Dünya Sağlık Örgütü günde 6 çay kaşığının yeterli olduğunu söylüyor. It's 25 to 30 grams. Bakıldığında 25 ila 30 gram arasında bir miktar. In the United States, most people eat 3 or 4 times that. Amerika Birleşik Devletleri'nde çoğu kişi bunun 3-4 katını tüketiyor. They found in several studies that drinking just 1 soda a day, for example, that's about 10 teaspoons of sugar. Zaten günde sadece bir bardak kola tüketmek içinde neredeyse 10 tatlı kaşığı dediğimiz şeyi içeriyor, şekeri içeriyor. Increases your diabetes risk by almost 30%. Bu da neredeyse diyabet riskini %30 arttırıyor. One of the fastest ways to help people cut sugar without dramatically changing their diet Kişilerin beslenmelerini çok dramatik bir şekilde değiştirmeden şekeri azaltmalarının hızlı yollarından bir tanesi is to get rid of sweet drinks. tatlı içeceklerden kurtulmak. About a quarter of calories come from sweet drinks. Çünkü kalorilerin %25'i kadarı tatlı içeceklerden geliyor. In children, this is often juice. Çocuklarda bu genellikle meyve suyu olarak görülüyor. Or sometimes sweetened tea or other sweetened soda, obviously. Yine tatlandırılmış bir takım çaylar, gazlı içecekler bunların içerisinde. So research shows if you just get rid of the extra sweet drinks, you'll cut the sugar consumption in half. Sadece bu tatlı içecek dediğimiz o koladır, meyve suyudur vesaire kısımlarını azalttığınızda fazla şeker tüketimini %50 oranında azaltabiliyorsunuz. So that's a pretty simple step. Bakıldığında oldukça basit bir adım. You can always squeeze some lemon or put cucumbers or strawberries in water to give them better taste. Evet, tatlandırmak için ne bileyim işte limon sıkmak, biraz çilek katmak, salatalıklar koymak suyun içine. Hani bu tarz şeylerle bir tatlandırabilirsiniz suları. And many companies have jumped on the lower sugar trend and are offering drinks without sugar added that have a fruit flavor. Çoğu firma artık şekersiz bir takım ürünler de piyasaya sürüyorlar. Belli tatlandırıcıların olduğu ya da belli tatlarda, aromalarda içecekler piyasaya sürüyorlar. Pediatricians recommend that children less than 6 should have no more than 4 ounces of juice a day. 4 ounce is like 1 glass? No. An eighth of a liter. Oh, 100, it's about 100 milliliters. 100 millimeters, okay, milliliters. Oh, milliliters, right? Yeah, because there's milliliter, yeah. Okay, because we don't have ounce. And the juice, like the fruit, the fresh juice, freshly squeezed juice. Any kind, that's they don't recommend other kinds of sweet drinks at all. Meyve suları açısından zaten direkt diğer hazır şeyleri tavsiye etmiyorlar. Tatlandırılmış içecekleri zaten tavsiye etmiyor pediatristler. Meyve suyu açısından da günlük 100 miligramı aşmaması gerektiğini söylüyorlar. It might be closer to like 125 if we did our math. Yeah. It's 125 milliliters, yeah. Özellikle 6 yaşından küçük çocuklarda 100 miligramı geçmemesi gerektiğini söylüyorlar. Milliliters, yeah. Okay. So one thing you can do to help stabilize blood sugar is fix breakfast. Burada kan şekerini stabilize etmenin yollarından bir tanesi de sabit kahvaltılar. You get rid of cereal, frozen pastries, bagels. Burada işte o
mısır gevreklerini, o börek çörekleri vesaire onları şöyle bir kenara atıyorsunuz. And aim for at least 10 to 15 grams of protein. En az 10 ila 15 gramlık bir protein içeriğinin olmasına gayret ediyorsunuz kahvaltıda. This helps children to stabilize their blood sugar throughout the day. Bu çocukların gün içerisinde kan şekerlerinin stabilize olmasına yardımcı oluyor. If they have a lot of carbohydrates for breakfast, their energy goes up temporarily, but then it also drops dramatically. Eğer çok fazla karbonhidrat tüketirlerse kahvaltıda çok hızlı bir yükselişi var enerjilerini ve sonra dramatik bir biçimde düşüyor. The best breakfast is leftover dinner. En iyi kahvaltı burada dün akşamdan kalmış yemekleri şöyle bir tırtıklamak şeklinde düşünülebilir. So here's my Kavalti high protein breakfast foods. Mesela yüksek proteinli kahvaltıya dair örnekler burada görülüyor. Yeah, they probably can read all of those, right? Ya burada işte 2 yumurta, 12 gram proteine eşit. Bir mercimek ezmesi var, 100 gramlık. Bir kase yoğurt veya büyük bir tavuktan yapılmış sosis gibi düşünülebilir. These are traditional breakfast foods, but you can use anything for breakfast. Bunlar farklı ülkelere de özgü bir takım çok alışılmış kahvaltı şeyleri olabilir, gıdalar ama siz bu protein içeriğine ait herhangi alternatifleri de kullanabilirsiniz. If you are eating according to your biology, eğer biyolojinize göre yiyorsanız, you have breakfast like a king, kahvaltı krallarla yapılmalı, and lunch like a prince, öğle yemeği prensle, dinner like a pauper. akşam yemeğini de marabayla tüketmek gerekiyor. That way you're eating for when you need energy. Ve burada enerji ihtiyaç duyduğunuzda gıda almak önemli. Ne zaman enerji ihtiyacınız varsa o zaman. That may not be as important for the adults, but it helps the kids a lot. Erişkinler için çok öyle olmayabilir ama özellikle çocuklara çok yardımcı oluyor böylesi bir beslenme. So the last area we're going to explore further is nutrient deficiencies associated with mood. Evet, son olarak da duygu durum oynamalarıyla alakalı acaba bir takım besin eksiklikleri nasıl devreye giriyor? Bundan bahsedelim. So there are a lot of symptoms associated with nutrition deficiencies. Burada beslenme eksiklikleriyle alakalı pek çok farklı şey ortaya çıkabiliyor. Do you want to go through these? Sure. Mesela bunlar arasında bağışıklıkla alakalı bir sıkıntılar, büyümenin gecikmesi, yara iyileşmelerinin gecikmesi, kas zayıflıkları, artmış kanser riski, bilişsel yetilerde azalma, zihnin bulanıklaşması, yorgunluk, duygu durum bozuklukları, endokrinle ilgili bir takım sıkıntılar, görme eksiklikleri, Sara Hanım eşini davet etmek istemiş. Onu gördüm şimdi. Şekilde. Kemik erimeleri ve aynı zamanda bir takım gıda olmayan şeyleri tüketme isteği de geliyor. Besin eksikliğinden kaynaklanan şeyler. So we're going to concentrate mostly on the ones that affect mood. Say it again, please. I want to concentrate for today on what affects mood. Peki modu neler etkiliyor, duygu durumu neler etkiliyor? Birazcık bunlara bakalım, bunlara konsantre olalım. This is a short list of several nutrients. Burada birkaç besin maddesinden oluşan kısa bir liste var. Magnesium, because in studies it's found to relax your muscles and reduce anxiety. Magnezyum önemli çünkü araştırmalar sizin magnezyum içeriğinizin kaslarınızı rahatlatmaya yardımcı olduğunu, anksiyete konusunda iyi geldiğini gösteriyor. This is low in people who are picky. Bu özellikle bir takım olan insanlarda, yemek seçenlerde etkili. Because it's found in greens and beans. Yeşil sebzelerde ve bezelye benzeri şeylerde görülüyor. Like spinach and kale and those dark greens. Ispanaktır vesairedir. Koyu yeşil yapraklı sebzelerde çok var. O yüzden yemek seçenlerde biraz zor.
Zinc is low in processed diets also. Çinko yine burada önemli. And studies find that people low in zinc are more prone to depression. İşlenmiş gıdaları çok tüketenler çinko alamıyorlar yeterince ve çinko alamayan insanlar da depresyona daha yatkın oluyorlar. Vitamin D is actually not technically a vitamin. D vitamini teknik olarak aslında vitamin değil. It is actually a hormone. Aslına bakarsanız bir hormon. But because it was discovered and classified as a vitamin, it remains in the vitamin family. Ama bu şekilde sınıflandırıldığı için vitamin familyası içerisinde duruyor. It regulates immune function and is found to be low in people with depression. Bağışıklık fonksiyonlarını regüle ediyor ve depresyon yaşayan insanlarda düşük B vitamini olduğunu gözlemliyoruz. Many of the family of B vitamins are also associated with mood problems. B vitamini içerisinde bunun eksikliği yaşandığında duygu durumla alakalı sıkıntıların da yaşandığını gözlemliyoruz. For example, folic acid, mesela folik asit, which is found in foliage, yapraklı yeşil sebzelerde bulunuyor, yeşil yapraklı gıdalarda, sebzelerde bulunuyor. Low levels of it are found in anxiety and depression. Düşük seviyelerde alındığında anksiyete ve depresyonla ilgili olduğunu biliyoruz. And there's actually a nutrient medication that's just folic acid for depression and anxiety that's not responding well to medicine. Özellikle ilaca yanıt vermeyen depresyon vakalarında folik asitin kullanılması bir bitkisel ilaç gibi de düşünülebilir. And then iron deficiency is linked to depression and irritability. Yine demir eksikliğinin de depresyon ve irritable bir bünye ile yakından alakası var. So picky eaters are often low in many nutrients. Yemek seçenler bir takım besinler konusunda eksiklik yaşıyorlar. And studies found that picky eaters are almost twice as likely to be diagnosed with anxiety and depression. Yemek seçen çocuklarda anksiyete ve depresyon görülme ihtimalinin diğer çocuklara göre 2 kat daha fazla olduğunu biliyoruz. They also have higher levels of social anxiety. Sosyal kaygı, sosyal anksiyete seviyeleri de oldukça yüksek. So although all those nutrients are important for mood, evet, bütün bu besinler mod için, duygu durumu için önemli. I want to concentrate on fats. Birazcık da yağlara odaklanalım. Not having enough of the right kind of fats is highly linked to depression and anxiety. Doğru türde yağları tüketmemek, anksiyete ve depresyonla çok yakından alakalı. To the point where this first study, burada ilk gördüğünüz araştırma said that if children had enough of essential fats, they'd have much lower levels of ADHD and would be able to learn better. Yeterli miktarda yağ tüketen çocuklarda ama sağlıklı yağları tüketen çocukların dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konusundaki yakalanma olasılıklarının çok düştüğünü gösteriyor. The second study found a strong link between childhood behavior problems and learning difficulties and low levels of essential fats. Bir takım önemli yağları tüketmeme ve çocukluk davranış bozuklukları, öğrenme zorlukları konusunda ya da davranışı kontrol etmekte zorlanma konusunda da yakın bir ilişki olduğunu bize gösteriyor. So long-chain fatty acids, which is another word for the kind of fats your body has to have. Bedeninizin alması gereken yağlar uzun zincirli yağlar deniyor, uzun zincirli yağ asitleri deniyor. Bunların olması gerekiyor. These are structural nutrients that literally incorporate into the membranes of your nervous system. Bunlar sinir sisteminizin zarlarına, membranlarına girmesi gereken uzun atom zincirine sahip olan yağlar.
EPA and DHA are two of the most important ones for nerve function. Sinir fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için EPA ve DHA dediğimiz bu yağlar önemli. Animal studies find that over 3 to 4 months, when animals are given fish oil, their whole brain structure changes. Bir takım hayvan araştırmaları var. 3-4 ay boyunca belli denek hayvanlarına balık yağı veriliyor ve bütün beyin yapılarının değiştiği gözlemleniyor. They have enhanced ability to send signals through their nervous system. Sinir sistemlerinden gelen bir takım sinyalleri çok daha iyi his duyma kapasitelerinin geliştiğini gösteriyor bu balık yağını tüketmiş olmak. And this is because function follows structure. So when the structure changes, the function changes. Çünkü yapı fonksiyonu takip ediyor. Fonksiyon değiştiğinde yapı da kendini değiştiriyor doğal olarak. So studies have also found that when you add long chain fats found in fish oil, it's very useful for helping mood disorders. Duygu durum bozukluklarına destek olmak açısından balık yağının kullanılması önemli bir bileşen olarak karşımıza çıkıyor. This study found there is enough evidence for using EPA heavy supplements to help people with depressive mood disorders. Buradaki çalışma depresif duygu durum bozukluğu olan insanlara EPA ağırlıklı bir takım gıda desteklerinin verilmesinin etkilerini bize anlatıyor. Very few side effects. Very few. Yeah, not many side effects. Ve herhangi bir yan etki de göstermiyor. Böylesi bir balık yağı ve omega-3'te zengin şeyleri almak. Children or adults can actually be deficient in the good fats. Bu iyi faydalı yağlardan yeterince alamamış olabiliyor çocuklar ve erişkinler. And this often looks like chicken skin. Bu neye benziyor? Tavuk derisi gibi bir görünüme sahip olmasını andırıyor cildin. So it often starts underneath the arm. Öncelikle kolun altında başlıyor bu tavuk derisi benzeri his, görünüm. But it can be anywhere. Ama vücudun herhangi bir yerinde de kendini gösterebiliyor. Buradan faydalı yağları yeterince tüketmemiş olduğunu anlayabilirsiniz kişinin. It looks kind of like this picture. Bu resme benziyor biraz. It's generally not itchy unless it's very dry. Eğer çok kurumamışsa fazla kaşıntı yapmıyor. Yeah. Other symptoms of not having enough of good fats. Faydalı yağları yeterince tüketmemiş olmanın diğer işaretlerine bakacak olursak. Is straw-like hair, like coarse straw hair. Saçın böyle böyle yumuşak ve olmaması. Kırılgan saç. Being thirsty all the time. Sürekli susuz hissetme. And wax spilled up in the ears. Kulaklarda çok fazla kirin birikmesi. Some children will walk on their toes all the time. Bazı çocuklar parmak uçlarında yürüyorlar çok mesela. You don't have to have all these symptoms. Bütün bu semptomların olması şart değil. One is enough. Bir tanesi de yeterli. So the way to make sure you're getting enough of the right fats is not to eat too much of the wrong fats. Burada yeterli ve iyi miktarda yağ sahip olabilmenin yollarından bir tanesi yanlış yağları çok tüketmemekten geçiyor. So you want to avoid the kind of fats that are used in packaged food that has a long expiration date. Özellikle çok uzun son kullanma tarihleri olan paketli gıdalardaki yağlar bize iyi gelen yağlar değil. So if you make a cookie at home, it's good for about a week. Diyelim ki evde kurabiye yaptınız. Ne kadar yenir o kurabiye? Bir hafta kadar. But cookies and packages with these kind of fats last for 6 months. Ama bu yağları kullanan markette satılan o kurabiyeler 6 ay raf ömrüne sahip. The kind of fats that are available change how much inflammation you have in your body. Çünkü hangi yağa sahip olduğunuz, ne kadar enflamasyona sahip olduğunuzun da göstergesi. Buna dikkat etmek gerekiyor. The healthy fats you want in your diet are from these foods. Beslenmenizde yer vermek isteyeceğiniz sağlıklı yağlar buradaki besinlerden alınabilir.
Shall I rate? Sure. Yeah. Avokado yağı, bir takım yemişler, badem, fındık, özellikle fındık yağı, cevizden elde edilen yağ, organik yakalanmış somon, balık, kültür hani yetiştirme değil de yosun, Hindistan cevizi yağı, bir takım yağlı tohumlar ve zeytinyağı sağlıklı yağ kaynakları olarak bize veriliyor. For vegetarians, there's also supplements that are made from seaweed. Vejetaryenler için deniz yosunundan yapılmış yağ destekleri var. Fish is one of the best sources. Balıklar en iyi yağ kaynakları arasında geliyor. Because fish concentrate these fats that are found in seaweed. Çünkü balıklar yosunlarda bulunmuş olan ve yedikleri yağı konsantre ediyorlar bedenlerinde. But for people who don't want to eat fish or are allergic to fish, there are alternatives that don't contain fish. Balık yemek istemeyen ya da balığa alerjisi olanlar için içinde balık bulunmayan alternatifler de var. Oddly, they tend to be more expensive than the fish oil. Ama tuhaf bir şekilde balık yağından daha pahalılar. İçinde balık olmasına rağmen. So, the general diet we want to improve mood would reduce sugar and refined carbohydrates. Peki o zaman genel olarak beslenme hedeflerimizin ne olması gerekiyor? Şekeri ve işlenmiş karbonhidratı azaltmak. Would increase good fats from nuts and fish. Balıktan, cevizden, fındıktan aldığımız yağı arttırmak. Reduce processed meats. İşlenmiş et tüketimini azaltmak. Fried foods and packaged bakery goods. Kızarmış gıdalardan, paketli veya işte o börek, çörek, o poğaça gibi şeylerden uzak durmak. And would stabilize blood sugar by including protein sources. Yine protein kaynaklarını da dahil ederek kan şekerini stabilize etmek. Like legumes, nuts and seeds, eggs, dairy, fish and meat. Burada da yine tahıllar, yağlı tohumlar, fındık, yumurta, süt ürünleri, et ve balık tüketmek. In most meals. Pek çok gıdanın içerisine bunları eklemenin ciddi anlamda faydası var, bakliyatlar da dahil olmak üzere. So that's an overview of some things we can do. Does anybody have any questions? The questions are coming, yes. Okay, good. Genel olarak anlatacaklarımız bunlardan ibaret bu akşam için. Eğer sorular varsa belki onlara geçebiliriz. Nilüfer. Halil'cim sorular var. Bu arada ekrandaki kitap bizdeki kitabın kabından biraz farklı. Çünkü içine bir chapter daha ekledi Kelly Dorfman. Şu an için hani Doğru Yiyecek Sağlıklı Çocuk kitabı, Doğan kitabı ona ulaşabilirler. Çünkü orada biraz da şeyden de bahsediyor. Yani neler yapabiliriz? Çocuğa yeni bir tatları denerken nasıl yardımcı olursunuz gibi şeyler var. Halil, benim de araya girmemi şu an ister misin? Yoksa baştan itibaren sorulara bakabilir misin oradan direkt? İki iş yapmayalım. Sen karar ver. Soru cevaba baktığında en çok puan alandan başlayacağız şu an. En baştan başla. Okey, tamam. Okay. Bana ihtiyacın olursa çağır beni istersen. Tamam, okey. Tamam. Kelly, that was just a short explanation about your book in Turkey, that it has a different cover because you added some parts about getting your child accustomed to some new foods. And she mentioned the Turkish name of your book as well. Now we have Q&A part, and most common questions are rated at the top. I'll start reading in Turkish first, and then in English. Okay. All right. Should I stop to share my screen? Would that be easier? Yeah, you can stop sharing. Okay. Peki, o zaman en baştaki sorudan başlayalım. İnek sütünü içmede herhangi bir sakınca görüyor musunuz? İnek sütü ile ilgili farklı söylentiler var. Sizin düşünceniz neler? Do you think there's any problem with drinking cow milk? Because there are different things being told about cow milk. What do you think? Well, if you could tolerate it, it's fine. We're talking about trying to identify children or adults who are not tolerating it. Yani tolere edebiliyorsanız çok sorun yok ama bizim daha çok odaklandığımız bunu tolere edemeyenlerde ne yapılacağı. The second question is,
Çok yemek seçen çocuklarda sorunu çözebilmek için tavsiyeleriniz var mı? Hiçbir şekilde sebze tüketmek istemeyen bir çocuğu zorlamalı mıyız? Takviye kullanarak desteklemeli miyiz? Do you have any suggestions for very picky kids? Let's say if they don't want to eat vegetable at all, shall we push them or shall we support them by giving some supplements? Well, you could do a little bit of both. Yani ikisinden de azıcık yapmak yerinde gibi. Hafif zorlama, hafif takviye gibi. We don't want to make food a battle. Hani yemeği bir savaşa dönüştürmek istemeyiz. But we find that if we persistently make requests, like you make them go to bed, you make them put on their shoes, if it becomes a family value that you have to try a bite of food, of new food, eventually they get used to the food. Hı hı. Hani burada kararlı olmak önemli, istikrarlı olmak önemli. Sadece yemekle ilgili değil, işte yatağını toplamak vesaire yapmak gibi şeyleri de siz tekrar tekrar söylediğinizde bu bizim için, ailemiz için önemli bir konu. Bu bir değer diye baktığınızda zamanla bunu alışkanlık haline getiriyor çocuklar. This is a complicated situation because eating is one of the few things kids get to control these days. They get control these days. Yeah. I mean, what do they get to control? They're locked up for the last 2 years. They have to go to school. They have to go to bed. But gosh darn it, they can close their mouths. Ya. Ama baktığımızda yemek çocuğun belki seçebileceği ya da kontrol sahibi olabileceği tek şey alanına dönüştü. Özellikle son 2 yılda işte evlerine kapandılar vesaire yapamadılar ama en azından ağızlarını kapatabiliyorlar bir takım şey için. O yüzden bu biraz zorlama işi de tabii ki kendi içinde zorlu. So a lot of power struggles end up in food. Bakıldığında güç mücadelelerinin çoğu yemekle bitiyor. So we don't want to engage in a power struggle, but we want to set up a standard so it behooves them to try new foods. Burada bir güç mücadelesine döndürmemek ama bir standart koymak gerekiyor ve böylece yeni gıdalar, faydalı gıdalara denemek konusunda daha açık hale gelsin istiyoruz. I have 2 chapters about this in my book if you want, because it's a whole topic in itself. Kendi içinde çok büyükçe bir konu bu ve kitabımda bununla alakalı 2 chapter var. Dilerseniz okuyabilirsiniz. And the next question, how about fermented dairy products such as cheese and yogurt? Do they have approximately the same amount of casein and may show similar negative effects as strongly? Peki peynir ve yoğurda ne diyeceğiz? Onların içerisinde de aynı miktarda kasein var mı? Benzer negatif etkileri gösterebilirler mi? Yes, they have sometimes more concentrated because in cheese you concentrate the casein. Bazen daha fazla kasein barındırabiliyor hatta. Mesela peynir, süt konsantrasyonu baktığınızda içindeki kasein miktarı artabiliyor. However, butter is fine and cream because they're mostly fat. Ama tereyağında sıkıntı olmuyor çünkü genellikle süt yağı olduğu için. And the yogurt too? No, yogurt is more like milk. Yoğurt biraz süt gibi. Onda da yine kasein bulunuyor hani. Onda da çok yok diyemiyoruz. Bugüne kadar bu zararlı şeylerden hep yedi. Nasıl düzene sokabiliriz ve bugüne kadar yedirdiklerini vücuttan nasıl temizleyebiliriz? Let's say the kid ate all these harmful things so far. And how can we just correct that? How can we eliminate that harmful things from his or her body? That's a good question, actually. Güzel bir soru. I think you start by taking out the bad things because it's easier to take out the bad things than to add the good things. Bence işe bu zararlı gıdaları elimine ederek, ortadan kaldırarak başlamak lazım. Çünkü faydalıyı eklemektense zararlıyı çıkarmak daha kolay bir yol olabiliyor. So let's say the only semi-healthy food a child ate is pizza and hummus. Say it again. Let's say that the only healthy foods a child is eating are pizza and hummus. Diyelim ki çocuğun yediği tek sağlıklı yemek humus ve pizza olsun. You'd be better off having them eat that 3 meals a day, every day, than filling in with junk. Hani sürekli abur cuburla karnı doyurmaktansa sabah akşam humus yesin, sabah akşam pizza yesin daha iyi. Yeah. So you can start by taking out the worst of the bad food
and then slowly introduce the healthier foods. En kötüden başlayarak, yediği en zararlı gıdadan başlayarak almaya başlayın yavaşça. Sonra belli bir süre sonra sağlıklı alternatifleri yerine koymaya başlayın. Okay, the next question. Özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda bu problem ile sık karşılaşıyoruz aslında. Ya da dürtüsel çocuklarda diye genelleyebiliriz soruyu. Bu çocuklarımızın ebeveynlerine bunun yerine hangi gıdaları önerebilirsiniz? Usually kids with attention deficit and hyperactivity disorder are consuming such junk food or impulsive children in general. So what can we suggest parents to provide their kids instead of these unhealthy ones? I think these are... Yeah, I think the first thing is to get the parents on board because we can't expect the children to eat better than the parents. Öncelikle ebeveynlerin bir kere elini taşın altına sokması gerekiyor. Onların sağlıklı beslenmeye başlaması gerekiyor. Çünkü çocukların ebeveynlerinden daha sağlıklı beslenmelerini bekleyemeyiz. And you want to find some kind of structure for the treats and junk foods that they're used to, but not let that take over the diet. Hani bir takım işte ödül yemekleri, tatlı vesaire gibi ufak abur cuburlar, bunlar beslenmenin tümü haline gelmektense bunun da bir yapısı, kuralı, kaidesinin olması gerekiyor. So sometimes, for example, the family will make up a rule, one small treat a day, for example. Ailenin bir kuralı olabilir. Mesela günde sadece bir tane tatlı bir şey ya da bir tane bir abur cubur ama küçük ve bir tane günde. And then everybody has to do it then. Ama herkesin buna riayet etmesi gerekiyor. Yeah. So it's really important, especially when there's more than one child in the family, that everybody's in the same boat. Özellikle ailede birden fazla çocuk varsa herkesin aynı gemide olduğunun hissettirilmesi gerekiyor. Next question. 1 yaşından sonra seçici yiyici olan ve yeni yiyeceklerin tadına kesinlikle bakmayıp 5-6 çeşit yemek yiyen çocuklarla ilgili öneriniz nedir? What is your suggestion for those kids who become very picky eaters after 1 year of age? And they never taste new food, but they only limit themselves to 5 or 6 types of food. What would you suggest about them? That's developmentally what often happens. Gelişimsel olarak sıklıkla rastlanan bir durum bahsettiğiniz durum. Because think of what happens with your brain at age 2. 2 yaşında beyninize ne olduğunu düşünün. That's when children start understanding cause and effect. Çocuklar orada artık neden etki ilişkisini görmeye başlıyorlar. So they realize they can close their mouths and there's nothing you can do about it. Görüyorlar ki ağzımı kapatabilirim ve bununla ilgili yapabilecekleri hiçbir şey yok karşı tarafın. And this is normal development, which is figuring out how much control they get to have over the world. Bu normal gelişimsel bir süreç aslında. Yani dünya üzerinde benim ne kadar etkim var, ne kadarını kontrol edebilirim çözmeye çalışma şekli çocuğun. But this explains the terrible twos. Özellikle o 2 yaş sendromu dediğimiz şeyi anlatmak konusunda bayağı etkili. Let's see what happens if I scream a lot. Bir bakayım çok çığlık atarsam ne oluyor bir göreyim gibi. Let's see what happens if I refuse to eat what they give me and only eat what I want. Verdiklerini yemeyip sadece istediğim şeyleri yediğimde ne olacak bir göreyim bakayım. So this is normal and we expect it. Bunlar normal, bunları bekliyoruz. We want to give them some choices but not run the kitchen. Evet, onlara bir takım seçenek vermek önemli ama mutfağın kontrolünü tamamen ellerine bırakmamak da gerekiyor. So you're right that you can't learn to eat foods you won't try. Yani mesela ne yapıyorsunuz? Denemediği yemeği öğrenemez. So this is a long conversation, but the short answer is don't have anything in the house you don't want them to eat. Tabii bu çok uzun uzadıya konuşulması gereken bir konu ama ez cümle şöyle söyleyebiliriz. Çocuğun yemesini istemediğiniz şeyi evde bulundurmayın. Or you'll be fighting all the time. Aksi takdirde hep bir mücadele içinde olacaksınız. Okay. How about sugar in fruits? How can we plan the nutrition diets for children? Peki meyvelerdeki şekerler için ne yapacağız? Çocuklar için besleyici de
gıdaları nasıl planlayabiliriz, beslenmeyi? I'm not worried about the sugar in fruits. Meyvelerin içerisindeki şekerler beni çok endişelendirmiyor. Unless the child is drinking a lot of juice or eating only fruit. Eğer çocuk çok fazla bunları içmiyorsa, sadece meyve yemiyorsa ya da içmiyorsa sıkıntı yok. 2 or 3 servings of fruit a day, I would not count as part of the sugar. Bakıldığında günde 1-2 porsiyon meyve çok büyük bir sıkıntı yaratmayacaktır. Because when you think about it, how many apples can you eat? Hani zaten düşündüğünüzde kaç elma yiyebilirsiniz ki? But when you concentrate sugar and add it to food, it's like eating 10 apples or sometimes 15 apples. Ama mesela konsantre bir içecek içerisinde mesela elma suyu içmek 10 elma yemeye, 15 elma yemeye benziyor. So the fiber and the other nutrients in the fruit change the way the sugar is metabolized to some extent. Bunlar meyve içerisinde yenildiğinde içinde bunun bir takım lifleri var, diğer maddeleri var. Zaten o şekerin metabolize edilme biçimini de değiştiriyor. And also to some extent naturally prevents too much. Ve bu çok fazla tüketimini de doğal olarak engelliyor. Okay, then the next question. Probiyotik desteği takviyeleri hakkındaki görüşleriniz nelerdir? What do you think about probiotic support and supplements? They can be very helpful. Probiyotikler oldukça sağlıklı olabilirler. The problem is there are hundreds and hundreds of species, but only a couple of dozen that are available as probiotics to take. Bunlardan yüzlerce çeşit var ama sizin probiyotik olarak alabileceğiniz çok fazla yok. So we're not at the point where we can say, oh, you have allergies, this is the probiotic that'll fix it. Hani şu noktaya henüz gelmedik. Alerjiniz mi var? Buyurun bu probiyotikten alın, icabına bakar. Diyecek noktada değiliz henüz. It's a complex ecosystem. Çok kompleks bir ekosistemden bahsediyoruz. So if you're going to take probiotics, eğer probiyotik alacaksınız, you want to rotate and take different brands to get as much biodiversity as you can. Farklı markaları böyle bir dönüşüm içerisinde kullanmak daha faydalı olacaktır. Böylece olabildiğince geniş bir seçkide probiyotiğe sahip olacaksınız. And you want to make sure you have enough fiber in your diet. Yeterince lifli beslenmeye de dikkat etmek lazım. Because fiber is a prebiotic. Çünkü lifler de prebiyotik dediğimiz şeyler. Yani o biyotikleri besleyen maddeler. A prebiotic is food for the bacteria. So it's like fertilizer for the bacteria. Bunu bir şekilde bakteri besleyicisi olarak da düşünebilirsiniz. Bakteri gıdası olarak da düşünebilirsiniz. The bacteria can eat it, but you don't digest it. Onu bakteriler tüketiyor. Siz sindirmiyorsunuz. Okay. For those kids who does not receive enough nutrition, is it possible to take protein and calcium as an supplement? Yes. Evet, mümkün. Yetersiz beslenen çocuklarda protein ve kalsiyumu dışarıdan takviye olarak almak mümkün. And meyve suyu yerine içmeleri için ne önerelim çocuklara? Ayran da içmek istemiyorlarsa. So what can be an alternative to juice? And we have a drink called ayran, which is yogurt mixed with water and with some salt, which is quite common in Turkey, but some kids don't like it. So what can we suggest as an alternative to juice? Well, the best alternative, of course, is water. En iyi alternatif su. Tabii. Right, but you could squeeze a little fresh lemon juice in the water, or you could add some flavor to it. But I think you also want to make sure they have plain water so they don't get so seduced into always having something sweet. Hı. Hani çokça su içmeyi ve suyun da zaten yeterli ve iyi bir içecek olduğunu da anlatmak önemli. Hep böyle illa tatlı olacak, içecek şeyin lezzetli olması için tatlı olması gerekir
alışkanlığından da uzaklaştırmak lazım. Evet, belki işte bir tık limon sıkabilmek ya da başka bir meyveyle hafif de tatlandırmak suyu da olabilir ama suyun kendisinin de yeterli olacağını unutmamak gerekiyor. Okay. Çok karbonhidrat tüketen çocukların yemek yemede çok seçici olduğunu söylediniz. Bu döngüyü nasıl bozabiliriz? Oğlum çok zayıf bir çocuk. Karbonhidrat da vermediğimde tamamen yemek reddi olup inatlaşabiliyor. Pirinç de aynı şekilde, basit karbonhidrat mı? You said that those kids who eat a lot of carbohydrates are very picky as well. And how can we just break that cycle? For instance, my son is very skinny, and if I don't give carbohydrates, then it will be an entire rejection of food, and it turns into a power struggle. And can we also say that the rice is a simple carbohydrate? White rice, yes. Eğer beyaz pirinçse evet, basit karbonhidrat. So you'll have to do some experimenting, and please reach out and get professional help if you're very stuck. Biraz deneyimlemek gerekiyor. Burada eğer çok takılırsanız profesyonel yardım almakta da fayda var. But you mentioned white rice. Ama sizin bahsettiğiniz beyaz pirinçli diye takip ediyor. Evet, yes, it was white rice. So, for example, you could take some white fish and just flake it into the white rice and put some soy sauce on, and it'll all look like rice, but it will have some protein in it. Yani bunu birazcık karıştırarak, belki işte pirinç çok seviyorsa içine birazcık böyle balığı hafif bir tiftikleme koyma, üzerine biraz soya sosu dökme, böylece baktığınızda gene pirinç gibi gözükecek ama içinde balık var. Or for example, if they only like pasta, there are now lentil and chickpea pastas that are much higher in protein than white flour pasta. Mesela sadece makarna yiyeceğim diyorsa artık mercimekli makarna dediğimiz ya da nohuttan imal edilmiş makarnalar var. İçlerindeki protein içerikleri çok daha fazla. Would you recommend autoimmune protocol diets, or is it too extreme? There's such a question. Autoimmün protokol diyeti önerir misiniz, yoksa çok mu ağır olur? The autoimmune diet is basically an anti-inflammation diet. Aslında otoimmün diyeti dediğimiz şey bir anti-inflamatuar beslenme şekli. Different doctors have different, and nutritionists have different versions of it, but they all, the core is anti-inflammation diet. Farklı doktorların, farklı beslenme uzmanlarının buna dair farklı versiyonları var ama özüne baktığınızda enflamasyon önleyici beslenme diye düşünebilirsiniz. So maybe if people still have questions, Nilüfer, they can use your resources at the center. Kelly, actually, there is one more question. Nilüfer said that might be helpful as well. Okay. How much milk, yogurt, or cheese or dairy products should be consumed so that we can get enough amount of calcium? So, can you say anything about that? And also, you suggest any alternatives? Or the alternatives instead of. So if you're eating dairy and it doesn't bother you, and you have 2 servings a day, usually 2 to 3 servings is what is recommended. Some people think that 3 is too high, so 2 servings is usually enough. What do you mean by serving? Like one breakfast, one lunch? Of yogurt. Oh, I'm sorry, you don't do ounces. 250 milliliters of yogurt. Or 250 milliliters of milk is 1 serving. Okay. Cheese would be, oh boy, it's an ounce is like one ounce is usually a serving because it's much more concentrated. Yeah. Okay. We call it the matchbox size. That's the most famous. That's matchbox right. Size. Matchbox size. Okay. Evet, Kelly'ye kibrit kutusu boyutunda peyniri öğrettik arkadaşlar. Şimdi şey içinde, kalsiyum içinde işte 125 mililitrelik bir süt ya da 200 mililitrelik yoğurt, bu bir öğün yapıyor. Bir de yine kibrit kutusu büyüklüğünde peynir de yine yeterli. Hani bazı insan bunun yeterli kalsiyum verecek miktar olduğunu düşünüyoruz gün içerisinde. Eğer tüketebiliyorsanız, eğer süt ve süt ürünleri size kötü gelmiyorsa. Yani sisteminizi rahatsız etmiyorsa. Evet. What about alternatives, Kelly? You have any? Well, the thing is, it's a complicated question because you can get
calcium from other foods, but they're so far below, like you'd have to have a cup of almonds, to get what's the calcium. And the almond milk doesn't have that. When they make the almond milk, they throw away the calcium and have to add it as a supplement. Yeah. Burada alternatifler var ama onlar çok içerisindeki kalsiyum miktarları çok düşük olduğu için çok fazlaca miktarda tüketmek gerekiyor. Mesela badem sütü dediğinizde badem sütü üretmek için içindeki kalsiyumunu ayırıyorlar ve onu sonra katkı maddesi olarak tekrar eklemeleri gerekiyor gibi şeyler var. Alternatiflerde böyle bir sıkıntı var. Kalsiyum miktarı düşük olduğu için çok fazla miktarda almak lazım. And you need like this much greens. You need a lot of greens to give you a serving of calcium. So in cultures where they don't do dairy, they tend to have lower protein diets because protein pushes calcium out. Yeşilden, sebzeden almak gerektiğinde çok fazlaca tüketmek lazım. Hiç kalsiyum eğer süt ve süt ürünleri tüketmiyorsanız fazlaca yeşillik tüketmek gerekiyor. Bu anlamda süt ve süt ürünü tüketmeyenlerde düşük proteinli beslenme, öyle kültürlerde düşük proteinli beslenme öneriliyor. Çünkü protein girince kalsiyumu çıkarıyor, itiyor. O açıdan protein miktarını düşürmek bir alternatif. There in some cultures there's clays that they use, or they eat bones like fish bones, like in canned salmon. That's very high in calcium. Yeah. Mesela bazı ülkelerde kil benzeri maddeler ya da balık kemiklerinin ezilmiş hali, bunun böyle işte konservelerdeki işte somon, bunlar oldukça yüksek içeriğe sahip kalsiyum içeriği. Bunları da kullanabiliyor bazı ülkeler. But you can look up sources, but you don't want to be like a chemist where every day you have to figure out all these things to get enough calcium. If you're that low, because you're taking dairy out, usually it's easiest just to supplement. Tabii burada miktarlara bakmak faydalı olabilir ama öyle kimyager gibi her gün hesap kitap yapmanıza da gerek yok. Burada eğer hiç süt ve süt ürün tüketmiyorsanız gıda takviyelerinden yardım almanız gayet mümkün. Çok teşekkür ediyorum. Ben birkaç bir şey söylemek istiyorum burada. Kelly, I kind of want to summarize just a little bit some of the things we talked. Çünkü Kelly bir insan değil. Yani böyle hani işte illa organik besleneceğiz, illa şöyle hiç ekstrem bir insan değil. Kelly bana ilk tanıştığımda çok iyi geldi. I mean, what I liked about you, Kelly, you never go to the extreme, with food. For example, like you don't say you have to eat only organic, you have to eat only this, you cannot take supplement. You're not. You really have a balanced way of when it comes to food, I would say. O yüzden de hani ben Kelly'nin hem kitabı hem orada yazdıkları hem desteği hem söylediklerini çok seviyorum. Çünkü suplementlerin de yani takviyelerin de yeri var sonuçta. Ama hani genel olarak bilgi sahibi olmanın, genel olarak bu konularda hepimizin şu an yaptığı gibi bilgi sahibi olmamızın çocuğumuzun günlük hayatındaki kendimiz içinde hayatına bayağı büyük katkıda bulunacağımızı düşünüyorum. Just we have to know what we're doing during the day. I mean, because for kids, eating is pretty important, and if we don't learn about food, and if we don't learn about what's in our food, then we don't help our kids. So I really can you help some of these people with very picky eaters with the developmental things? Is your group able to help them if they need further input? Because it sounds from some of these questions like some people could really use some extra help. Evet, söylüyor Kelly. Özellikle zor yemek yiyen çocuklara neşeli bir şekilde yardım edebilir misiniz sizin Psikoloji İstanbul olarak diye söylüyor. Şimdi duyusalla ilgili bir çalışma yapmıştık daha önce biliyorsunuz. Hani Sarah'yla ve Caroline'le birlikte yaptığımız. Çünkü bazen duyusal hassasiyeti olan çocukların bu sorunları oluyor. Çünkü yiyeceklerin hani nasıl göründüğü, yiyeceklerin kokusu vesaire duysal konular. O açıdan hani buralarda bir şüphelenmeniz varsa bu konularda çalışan uzmanlara gitmenin iyi fikir olduğunu sonuçta düşünüyorum. Çünkü eğer bu tür sorunlar varsa burada bir
karşılıklı bir güç savaşına girmek bu çocuklara zarar veriyor. Yani duysal konuları anlamaya ihtiyacımız var. Because in our right now in psychology Istanbul we don't help the kids with sensory issues, but I told them for picky eatings they can go basically to to those kind of therapists. It's pretty important to know them. Well, there's actually a diagnosis now in America called avoidant restrictive food intake disorder, which is basically sensory processing disorder applied to eating, and these kids will starve. Yeah. Neymiş ismi Halil? Sesini açsana Halil, sorry. Yeah. Halil'cim sesi açsana, seni duymuyorum. Can you repeat the name of that condition, please? Yeah, it's called ARFIDs, avoidant restrictive food intake disorder. Kaçınmacı, kısıtlayıcı gıda alım bozukluğu diye bir şey var, hastalık var. It's a sensory processing disorder. It's applied to food. Duyu bütünleme, duyu işlemleme bozukluğu aslında gıda ile alakalı. Bu çocuklar açlığa bırakıyorlar kendilerini hani çünkü kaçınmacı, kısıtlayıcı gıda alımı gibi bir bozukluktan bahsediyoruz. What distinguishes it is the children will literally starve rather than eat something they don't want. Hani bu çocuklar istemedikleri bir şey yemek yerine gerçekten aç bırakabilirler kendilerini hani. Ama bu kondisyona sahiplerse. If you have this, you need to get help. Eğer bu varsa, bu ve buna benzer durumlar artık sizin profesyonel yardım almanız gereken durumlar. Because their sensory system experiences this food as so offensive. Çünkü duysal sistemleri bu gıdayı, bu besini ya da istemedikleri besini kendilerine çok zarar verici bir besin olarak algılıyor. And this is a misread of sensory data. Bu duysal verinin yanlış okunmasından kaynaklı bir durum aslında. They act sometimes like they're eating razor blades. They're very distressed. Hani öyle bir hal ki hani onu yedirdiğinizde sanki çocuğa jilet yediriyormuşsunuz gibi öyle bir stres altında, öyle bir sıkıntıyla onu yiyor zorladığınız vakit. And you can't talk your way out of this. You have to help them to fix it from the inside out, not from the outside in. Bunu dışarıdan anlatmayla, izah etmeyle çözebilmenin bir durumu yok. Bunu içeriden dışarı bir şekilde çözümlemek gerekiyor. Kelly'nin bir arkadaşı, Kelly, you had remember the time you came to Turkey, you came with your friend, and does she still talk about sensory stuff? Maybe we should invite her at some point. She actually is only doing craniosacral and body. Okay. She stopped doing speech completely. Okay. Yeah. Tamam. Sensory konusunda bir arkadaşıyla gelmişti o zaman. I know a lot of people who do it though, because it's a big problem. Evet. Belki duysal ve yemek konusunda başka bir şey yaparız. Yani önemli bir konu bu. Maybe at some point, Kelly, we can talk and we can do something about sensory issues and food stuff. Yeah, that's a long conversation. O da tabii uzun bir sohbet olur diye düşünüyorum. Evet. Yani duysal ve o konularla ilgili bir gün sonuçta bir şeyler açarız. I do have an article on my website in English about ARFIDs. Aslında bu durumla alakalı o bahsettiğim o işte kaçınmacı, kısıtlayıcı gıda alımı denen o sevmediği bir şey yemekten saç kalmayı tamamen tercih eden çocukların durumuyla alakalı İngilizce yazdığım bir makalem var. İlginizi çekiyorsa web sitemden bulabilirsiniz. When the group announced we were talking about it, 1,000 people came. Çünkü bununla alakalı böyle bir grup yaptığımızda, duyurduğumuzda araştırma için 1000 kişi geldi. It's a big problem. Çünkü büyük bir problem. Web sitesinde var. Evet. Filiz ne yapalım? Artık yavaş yavaş bitirelim. Kelly'yi de yorduk. Konular bitmiyor yani. Çok da güzel bir sohbet oldu. So shall we slowly come to an end? We don't want to keep Kelly so long here. Thank you so much. It was lovely to see you all, and hopefully we'll be in person next time, right? Çok teşekkür ederim. Ne güzeldi sizleri görmek. İnşallah bir dahaki sefere yüz yüze bir araya gelme şansımız olur.